İsrail, Yunanistan'ı resmen adım adım istila ediyor. Nasıl mı? Bakın geçenlerde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, İsrailli savunma şirketlerinin Yunanistan'da fabrikalar açıp üretim yapmasını hedefliyoruz diye açıklama yaptı. Biz de bu sözden yola çıktık ve derin araştırma yaptık. Yunanistan'da üretim yapan silah fabrikalarının yerlerini, ne ürettiklerini tek tek tespit ettik. Siz de farkında mısınız? Nikos Dendias'ın kurduğu bu cümle, biz İsrail'den birkaç milyar dolarlık füze satın alacağız demek değil. Bu cümle, biz Yunanistan topraklarını İsrail savunma sanayinin Avrupa'ya ve dünyaya açılan üretim üssü, devasa bir askeri fabrikası haline getiriyoruz demek. Bugüne kadar hep Yunanistan'ın Amerika, İsrail veya Fransa'dan aldığı hazır silahları Ege'deki adalara nasıl yığdığını konuştuk. Ancak durum şimdi tamamen farklı bir boyuta taşındı. Yunanistan artık İsrailli savunma şirketlerine üretim üssü olmayı hedefliyor. Sadece hazır alım bitiyor. Teknoloji transferi, ortak üretim hatları ve kaynak kodlarının paylaşıldığı fiili bir entegrasyon dönemi başlıyor diyebiliriz. Envanter serimizin bu devasa bölümünde Yunanistan topraklarında sessiz sedasız kurulan İsrail fabrikalarını, milyarlarca euroluk Aşil Kalkanı projesinin detaylarını, satın alınan Yunan şirketlerini ve Güney Kıbrıs'ın bu denklemin neresinde olduğunu milim tek tek analiz ediyoruz. Ancak videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatmamızı yapalım. GZT ailesi olarak 3 milyon abone hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Yerel ve dünya medyasında göremeyeceğiniz araştırmalar ve tespitlerle siz değerli seyircilerimizin karşısına çıkıyoruz. Siz de bu askeri hamleleri en ince ayrıntısına kadar daha çok bilmek ve görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Yunanistan'ın yıllardır süregelen bir sorunu vardı. Sürekli borçlanarak dışarıdan hazır silah almak. Fransızlardan, Amerikalılardan ve İsrail'den sürekli borçla silah aldılar. İşte Yunan devleti, Gündem 2030 adını verdiği askeri revizyonla bu stratejik açığı kapatmaya karar verdi. Yeni kurallarına göre bundan sonra yapılacak her büyük savunma tedariğinde en az %25 Yunan sanayisi katılımı zorunlu olacak. Yabancı şirket sadece silahı satıp gitmeyecek. Gelecek, Yunanistan'da fabrika kuracak veya yerli bir firmayla ortaklık yapıp teknolojisini buraya bırakacak. İşte İsrailli savunma devleri Rafael, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi, Elbit ve SK Grup'un Yunanistan'a çıkarma yapmasının altındaki temel yasal zorunluluk ve stratejik akıl bu. Ve şimdi de Dendias daha fazla İsrailli savunma şirketini Yunanistan'a davet ediyor. Yani adım adım bir savunma ekosistemi inşa edilmek isteniyor. Gelin detaylara inmeden önce tespit ettiğimiz bu kritik üretim tesislerini tek tek inceleyelim. İlk durağımız Yunanistan'ın kuzeyindeki Selanik'te bulunan Sindos Sanayi Bölgesi. Bizi ilk olarak Elvo tesisleri karşılıyor. Burası İsrailli dev SK Grup ve Plasa'nın %100 mülkiyetine geçen tam 273 bin metrekarelik devasa bir zırhlı araç ve taktik kamyon üretim fabrikası. 2021 yılında başlayan bir süreçle İsrail merkezli hafif silah ve zırh üreticisi SK Grup, Elvo'nun hisselerini toplamaya başladı. Takvimler Ağustos 2025'i gösterdiğinde ise SK Grup, Elvo'nun %100 kontrolünü ele geçirdi. Dile kolay, Selanik'te 273 bin metrekarelik devasa bir alana yayılmış, 66 bin metrekaresi tamamen kapalı olan bir ağır sanayi tesisinden bahsediyoruz. Haritada biraz daha güneye, başkent Atina yakınlarındaki Koropi bölgesine indiğimizde ise manzaraya İsrail Devlet Şirketi İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi dahil oluyor. Yunanistan'ın en büyük savunma elektroniği şirketi olan Intracom Defense, 2023 yılında İsrail Devleti'ne ait havacılık ve uzay devi tarafından yaklaşık 60 milyon euro bedelle satın alındı. Atina yakınlarındaki Koropi'de bulunan Intracom Defense tesisleri artık İsrail'in Avrupa'daki elektronik üretim üssü. Bu tesislerde bugün Patriot hava savunma sistemlerinin elektronik bileşenleri, F-16 savaş uçaklarının bazı radar modülleri, taktik iletişim cihazları ve hibrit güç sistemleri üretiliyor. Aşil Kalkanı projesindeki o otonom roketlerin uçuş bilgisayarları ve komuta kontrol ağları işte İsrail'in satın aldığı bu Yunan fabrikasının steril odalarında tasarlanacak. Havacılık ve füze hatlarına baktığımızda rotamızı Viyotya'daki Tanagra bölgesine çevirelim. Yunanistan'ın havacılık devi olan ve şu sıralar F-16'ları Viper seviyesine yükseltmekle meşgul
olan Yunan Havacılık ve Uzay Sanayi, Tanagra'da İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi ve Rafael'le birlikte yepyeni bir üretim hattı kuruyor. Bu hatta Barak MX ve Spider füzelerinin fırlatıcı kovanları, gövde kablolamaları ve hatta bazı komuta kontrol sensörleri üretilecek. Aynı zamanda İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi ile ortak geliştirilen Blue Whale otonom denizaltısının da ana üretim merkezi olacak. Ağır sanayi ayağında ise adres Teselya bölgesindeki Volos. Sadece Yunan Havacılık ve Uzay Sanayi tesisleri değil, Metlen firmasının Volos'ta kurduğu tam 6 fabrikadan oluşan devasa savunma kompleksi de İsrail sistemlerinin entegrasyonu için harıl harıl çalışıyor. Metlen Ağır Sanayi Kompleksi, ağır füze platformları, lançer şasileri ve askeri araç entegrasyonlarını gerçekleştirecek. Elbette işin roket ve mühimmat kısmı da unutulmamış. Lavrio'da bulunan Yunan savunma sistemleri tesisleri, Elbit Systems'la imzalanan Pulse topçu roket sistemlerinin mühimmat, alt bileşen ve montajının yapılacağı ana üs olarak belirlenmiş. İsrail'in bu derin entegrasyonu sadece üretimle de sınırlı değil. Adalar Denizi kıyılarından Mora Yarımadası'na uzandığımızda Kalamata hava üssündeki uluslararası pilot eğitim merkezi ve simülatör komplekslerinin Elbit Systems tarafından 22 yıllığına kiralandığını ve işletildiğini görüyoruz. Son olarak Salamina Adası ve Atina çevresine yayılmış Akmon, Sitalis ve Salamis tersaneleri gibi özel sektör tesisleri de bu çarka katılmış durumda. Bu yan sanayi noktalarında deniz platformu blokları, taktik veri bağları ve füzelerin o hassas elektromekanik parçaları üretiliyor. İsterseniz daha derinlere inelim ve gelin bu ekosistemin kalbine, Aşil Kalkanı projesine bakalım. Temmuz 2026'da Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onayladığı bu proje yaklaşık 3,5 ila 4 milyar dolar bütçeli çok katmanlı hava ve füze savunma ağı. Yunanistan envanterindeki eski Rus yapımı Tor M1, OSA ve yavaş yavaş miladını dolduran Hawk sistemlerinin yerine ülkenin üzerine tamamen İsrail teknolojisiyle bir hava savunma kubbesi kurmayı hedefliyor. Peki bu kalkanın içinde neler var? Kısaca bakalım. Sistemin en üst katmanında uzay sınırına yakın irtifalarda balistik füzeleri ve uzun menzilli tehditleri avlamak için Rafael yapımı David Sling yani Davud'un sapanı yer alacak. Orta irtifa ve menzilde İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi Şirketi üretimi Barak MX füzeleri devreye girecek. Daha alçak irtifalarda, nokta savunmasında ve sürpriz İHA saldırılarında ise çevikliğiyle bilinen Spider füzeleri kullanılacak. Bu üç farklı füze sisteminin gözleri ise meşhur demir kubbede de kullanılan, yüzlerce kilometre ötedeki bir kuş sürüsünü bile savaş uçağından ayırt edebilen LM-2084 türevi çok görevli AESA radarları olacak. Ancak bizim için yani envanter izleyicileri için asıl kritik nokta bu füzelerin isimleri değil, nerede üretilecekleri. Bakan Dendias'ın %25 şartı gereği bu 4 milyar dolarlık pastanın en az 700 milyon euroluk kısmı doğrudan Yunan şirketlerine aktarılacak. İsrail'in amacı ne biliyor musunuz? Kendi ürettiği askeri taktik araçları, dronları ve zırhları İsrail damgasıyla değil, Avrupa Birliği damgasıyla üretip dünyaya ihraç etmek. Böylece uluslararası ambargolardan, ihracat kısıtlamalarından ve diplomatik baskılardan tamamen sıyrılmış olacaklar. Bitmedi. Bir de doğrudan mülkiyetin alınmadığı ama Yunan ordusunun adeta taşere edildiği alanlar var. Mesela Elbit Systems. Elbit doğrudan bir fabrika satın almadı ama Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin geleceğini inşa edecek olan Kalamata Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi'ni kurdu. 1,65 milyar dolarlık devasa bir anlaşmayla Yunan pilotların eğitileceği bu merkezin tam 22 yıl boyunca işletme hakkını aldılar. M-346 ileri eğitim uçakları, simülatörler ve yer tabanlı kontrol istasyonları tamamen İsrailli uzmanların kontrolünde. Hatta Almanya ve Hırvatistan gibi diğer NATO ülkeleri bile pilotlarını eğitim için yavaş yavaş bu üsse göndermeyi planlıyor. Yine aynı Elbit Systems, Nisan 2026'da Yunanistan'la 750 milyon dolarlık Pulse çok namlulu roket atar sistemi anlaşması imzaladı. Bu öyle sıradan bir topçu sistemi değil. Aynı fırlatıcı araç üzerinden hem kısa menzilli akular roketlerini hem de 150 kilometre menzilli ekstra füzelerini hem de 300 kilometre menzilli Predator Hawk balistik füzelerini ateşleyebiliyor. Elbit bu sözleşmeye de doğrudan teknoloji transferi ve Yunan kara sanayisiyle ortak üretim maddesini ekletti. Atina bu füzelerinde üretim bantlarının kendi topraklarında dönmesini şart koşuyor. Gördüğünüz gibi.
Havada eğitim, karada zırhlı araç, atmosferde Aşil kalkanı, topçuda Puls roketleri. Her alanda İsrail'le entegre olmuş, kendi askeri omurgasını İsrail yazılımlarına teslim etmiş bir Yunanistan var karşımızda. Şimdi haritayı biraz daha doğuya, Adalar Denizi'nden Doğu Akdeniz'in kalbine, Kıbrıs'a doğru kaydıralım. Peki Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu denklemin neresinde? Onlar da fabrikalar kuruyor mu? Cevap hayır. Güney Kıbrıs'ta Yunanistan'daki gibi Intracom Defense, Elvo veya Yunanistan Havacılık ve Uzay Sanayi benzeri devasa bir askeri sanayi altyapısı yok. Adadaki savunma sanayi sadece 30 kadar küçük şirketten ve yıllık 40 milyon euroluk bir hacimden ibaret. Daha çok yazılım, ufak İHA parçaları ve elektronik üzerine çalışıyorlar. Ancak bu durum Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail için stratejik bir ileri karakol olmadığı anlamına gelmiyor. Üretim yapamasalar da İsrail'in en gelişmiş silahlarının çok tehlikeli bir alıcısı konumundalar. Hatırlayın, kısa bir süre önce İsrail, Güney Kıbrıs'a 150 kilometre menzilli Barak MX hava savunma sistemini çok gizli bir operasyonla Limassol üzerinden teslim etti. Bu sistemin Kıbrıs'a yerleştirilmesi ne anlama geliyor biliyor musunuz? Barak MX'in o gelişmiş radarları sadece adanın etrafını değil, doğrudan Türkiye'nin güney kıyılarını, Akdeniz'deki sivil ve askeri hava trafiğimizi milim milim gözetleyen bir istihbarat süngeri görevi görüyor. Türk analistlerin S-300 krizinden daha tehlikeli demesinin sebebi bu. O radarların topladığı her veri anlık olarak İsrail ordusunun komuta kontrol merkezlerine akıyor. Ayrıca Rum yönetimi elindeki eski Rus T-80 tanklarını envanterden çıkarıp yerine İsrail'den Merkava Mk-3 veya Mk-4 tanklarını almak istiyor. Yani Güney Kıbrıs bir üretim üssü değil. Türkiye'nin güney kanadını tehdit eden, İsrail'in Doğu Akdeniz'deki sarsılmaz bir radar ve füze platformu olma yolunda ilerliyor. Aralık 2025'te Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında imzalanan, ortak tatbikatları ve istihbarat paylaşımını içeren üçlü askeri anlaşma da tam olarak bu platformu meşrulaştırmayı hedefliyor. Peki Yunanistan neden böyle bir bağımlılığı kabul ediyor? Neden topraklarını İsrail savunma sanayinin bir parçası haline getiriyor? Trump yönetimindeki Amerika'nın özellikle ikinci döneminde kendi iç meselelerine odaklanma ve müttefiklerine kendi göbeğinizi kendiniz kesin deme ihtimali Avrupa'da büyük bir panik oluşturdu. Yunanistan uzun vadede sadece Washington'a veya Paris'e güvenemeyeceğini çok iyi biliyor. Ama asıl korkuları ve motivasyonları bu değil. Bir diğer sebep gelişen Türk savunma sanayi. Yunanistan, Türkiye'nin niceliksel ve teknolojik üstünlüğünün farkında. Türkiye'nin ürettiği çelik kubbe, Tayfun balistik füzesi, Kızıl Elma, Anka 3, muharip uçağımız Kaan, Hürjet, Altay tankı, yerli savaş gemilerinin farkındalar. İşte Aşil kalkanıyla, Elvo fabrikasıyla, İsrail havacılık ve uzay ortaklıklarıyla Yunanistan'ın yapmaya çalıştığı şey, Türkiye'nin üretim ve Ar-Ge kapasitesine karşı direnmeye çalışmak. Dendias'ın da itiraf ettiği gibi tam kapasiteye ulaşana kadar dışarıdan know-how yani teknolojik bilgi çekmek zorundalar. Peki siz Yunanistan'ın İsrail savunma şirketlerine topraklarını bu derece açmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu ortaklık Türkiye'nin yerli ve milli savunma hamleleri karşısında gerçekten bir denge oluşturabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki envanter bölümünde yeni dosyalarla ve gizli kalmış detaylarla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Biz de bu sözden yola çıktık ve derin araştırma yaptık. Yunanistan'da üretim yapan silah fabrikalarının yerlerini, ne ürettiklerini tek tek tespit ettik. Siz de farkında mısınız? Nikos Dendias'ın kurduğu bu cümle, biz İsrail'den birkaç milyar dolarlık füze satın alacağız demek değil.